Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle eril dişil enerji kavramları ile ilgili konuşuyor olacağız. Birçoğumuzun bildiği üzere evren bir takım bilgi ve formüller üzerine kurulu arkadaşlar. Bizler bunu anlayıp kavradığımızda hem hayatlarımızı iyileştirmek hem de diğer insanlarla olan ilişkilerimizi dönüştürebilmek adına bir sisteme sahip olabileceğiz. Aslında bizler bir dediğimiz andan itibaren sistem içerisinde ikili oluşuyor arkadaşlar. Yani bunu tıpkı Yaradan dediğimizde Rahman ve Rahim olarak, yani eril ve dişil kavramlar olarak algılamak şeklinde ifade edebiliriz. İşte bizler bu iki dediğimiz dualiteler sistemin içerisinde aslında hem ışığın hem de karanlığın iki tarafını görüp fark ederek ne mutlak iyi ne de mutlak kötü olduğunu bilgisiyle hareket ediyor olacağız. Şimdiye kadar bizler ruhu ışık olarak algıladık arkadaşlar ve bu ışığın görülebilmesi ise ancak bedenle mümkün olabildi. Bu tıpkı ışığın ortamı bir fener yardımıyla aydınlatması şeklinde düşünebiliriz. Peki o halde madde dediğimiz beden neyin temsili? Tabii ki karanlık. Demek ki ışığın etrafı aydınlatabilmesi ve de görünür olabilmesi için maddeye, yani karanlığa ihtiyaç var diyoruz. Beden aracının da işlevselliği için ruha, yani ışığa ihtiyacı var. Yoksa tek başına bir anlam ifade etmiyor. Şöyle ki bir makine düşünün arkadaşlar. Oraya bir elektrik akımı, yani bir frekans geldiğinde ancak orası hareketleniyor ve ona verilen komutları yerine getirebiliyor. Enerji kesildiği andan itibaren ise işlevini yitiriyor. İnsan bedeni de bu şekilde, yani kendi başına hareket edebilme gücüne sahip değil. Ruhi bir tesir gelmeden orada hareket meydana gelemiyor. Demek ki o zaman maddenin, kişinin, yani her türlü dünyevi sistemin tetikleyicisi ve de hareket ettirme enerjisi pozitif bir eylem olacak diyebiliriz. O nedenle çok durağan olan her şey harekete doğru yönelir. Yani bu şu demek, bizler hayatlarımızda çok pasif, durağan olduğumuz yerlerde daha fazla hareketi kendimize doğru çekeriz. Bunu tıpkı kuru bir odun parçasının ateşi kendisine çekmesi şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi kahvemizi alacak olursak arkadaşlar, şöyle ki bir pil düşünelim arkadaşlar. Bu pilin bir tarafı pozitif, diğer tarafı negatif, ortası ise nötr olur. Bu pili bizler ikiye böldüğümüzde ve yeni bir pil oluşturduğumuzda da yine bir tarafı pozitif, diğer tarafı negatif, ortası yine nötr olur. Yani pili ikiye böldük, yine aynı sistem burada da işler diyoruz. Ve demek ki hayat içerisinde de her baktığımız sistemin bir tarafı pozitif, bir tarafı negatif, bir de nötr, yani denge unsuru mevcut diyoruz. O nedenle arkadaşlar şuradaki bir yin yang işaretimiz var. Şu şekilde. Bunun bir tarafı aydınlığın içerisindeki karanlık, diğer tarafı ise karanlığın içerisindeki aydınlık. Ve işte o karanlığın içerisindeki aydınlıkla aydınlığın içindeki karanlık bölge aynı güç ve enerjiye sahip diyoruz. Buna şöyle bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar, bir gün şiddetli bir yağmur yağdığı esnada bahçemiz sular altında kalmıştı ve bahçenin bir kenarında kendiliğinden ufak bir çukur açıldı ve tüm sular o çukurdan akıp gitmişti. Bu durum böylelikle bana yıllar sonrası için yin ve yang felsefesini anlatan güzel bir örnek olabilir. Şimdi devam edecek olursak arkadaşlar, sistem içerisinde aynı zamanda bir tarafta soğuk, yani dişil bir enerji varken diğer tarafta sıcak, yani element. Ortası ise ılık. Yani burada bir denge unsuru var diyoruz. Demek ki hayat içerisinde her alanda denge önem arz ediyor diyebiliriz. Hareket etmek eril iken durağanlık dişil. Almak dişil iken vermek eril. Konuşmak eril iken susmak dişil. Burada da
her bir sistemin yani eril ve dişil kavramların bizler için önemli olduğunu bileceğiz. Şimdi tabii bu tarz oluşumlar doğru yere konulduğunda yani yerinlilik prensibi doğru şekilde işlediğinde şunu göreceğiz ki hayat müthiş şekilde birbirini hareket ettiren mıknatısların içine birer döngü oluşturur. Birçoğumuz için bugüne kadar karanlık, olumsuz, negatif ve kötü bir enerji olarak algılanmaktaydı arkadaşlar. Fakat karanlık aynı zamanda bizim için keşfetmemiz gereken bir alan. Bu nedenle her biriniz karanlığıyla barışarak ve onu bir bütün olarak ele aldığında faydasını da görebilecek. Karanlık bize keşfetmemiz için yeni sunan taraf iken aydınlık ise bildiğimiz yani ışık. Işık görünen, karanlık ise görünmeyen, ışık zaten şu ana kadar bildiğim ve şimdiye getirdiğim. Bizler aslında pozitif derken negatiften ayrı olmadığına, negatif derken de bunun pozitiften ayrı olmadığını anladığımızda hem ikiye bir etmiş hem de ruh ve madde şeklinde anlamış ve de algılamış olacağız. Demek ki arkadaşlar bizler pozitifte kalmayacağız. Pozitifle negatifi kabul ederek bunu kendimizde yeni bir alana hizmet ettirmiş olacağız. Karanlığı sadece ışığın olmaması değil de negatifin tüm unsurları olarak ele almak bizim için burada önemli. Sizler şimdiye kadar ışığın aydınlattığı alanı aydınlık olarak görüp fark ettiğiniz zaman aslında ışık başka bir alana gittiğinde orası yine karanlık. Ve eğer bizler karanlık tarafımızla barışmadıysak karanlık bizi korkutur diyoruz. Her duruma kendi merkezimizden baktıkça ve eril dişil dengemizi sağladıkça kimsenin ve hiçbir alanın negatif enerjisinden etkilenmediğimizi fark ediyor olacağız. Bir de burada gereklilik kısmı önemli arkadaşlar. Her işimizi gereği kadar aşırıya kaçmadan denge içinde hallediyor olabilmek bizim için önemli. Şimdi denge önemli dedik. Enerjisel olarak biri diğerine fazla verdiğinde denge bozulur. Fazla vermenin nispeti diye düşünüyor olabilirsiniz belki ama şöyle ki aşırı yağmur yağdığında orada sel olduğu gibi az yağdığında ise kuraklık olur. Peki kar yağdığında ne olur diye soracak olursak toprak suyu yavaş yavaş alır diyebiliriz. O nedenle demek ki enerjilerin böyle fazlaca boca edilmesi değil de karşı taraf aldıkça yani kapasitesi doğrultusuna verebilmek yerindelik ifade ediyor olacak. Bizler arkadaşlar öncelikle kendimizi iyileştiriyor olacağız. Böylelikle beraber olduğumuz kişiler ya değişecek ya da dönüşecekler. Burada da kendi hayat planlarımızı gözden geçirmek önemli olacak. Kişiler tabii ki yin yani aşırı karanlık duran yani negatif olmayı tercih edebilirler. Her bir insan ve her bir şuur için talep edildiğini koruma ve kurtuluşta elbette ki mevcut. Her zaman seçim yapabilme yani o deme hakkımız da var. Tabii ki her bir seçimin sonuçlarına da katlanmak durumundayız. Onun için talep ve isteklerimizi doğru belirlemeli ve de sadeleşmeliyiz. Yaratım ve üretim dişil enerjilerdir arkadaşlar. O nedenle yaratımını yaptığımız hayatın ve de seçimlerinizin sorumluluğunu aldığınızda kendi cennetlerinizde oluşturabileceksiniz. İster korumada olalım, ister bu korumadan çıkalım, Yaradan tarafından sevildiğimiz ve de güvende olduğumuzun eminliğiyle hayat yolunda ilerleyen olalım diyerek ben de bugünkü paylaşımın sonuna gelmiş oluyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler.